Kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın zehirle öldürdün. Güneşe yemin ederim ki Masagetya'nın egemen efendisi senin gibi kana susamış kanla doyuracak. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarih boyunca hep savaşçı özellikleriyle erkekler ön planda olmuş ve övülmüştür. Bunun aksine yine tarih boyunca etkili olan çok fazla sayıda kadın kahraman, savaşçı ve hükümdar olmuştur. İşte biz de onlardan birine bu videomuzda yer vereceğiz. Tomris. Tomris, M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Sakaların diğer bir ismiyle İskitlerin kraliçesidir. Yunanlılar Sakalara İskit demiştir. O yüzden dünya tarihçileri Tomris için İskitli der. Sakalar birçok kabileden oluşmaktadır ve göçebedirler. Tomris'in bulunduğu kabilede Büyük Saka kabilesi anlamına gelen Masagetlerdir. Yani Masagetler Saka'dır, ancak her Sakalı Masagetli değildir. Sakaların en büyük kabilesi Masagetler olduğu için de Batı Tomris'i tüm İskit topluluğunun kraliçesi olarak bilmiştir. Sakaların kökeni için iki iddia vardır. Birincisi Turani oldukları, yani Türklerden geldikleri, ikincisi ise İrani oldukları, yani İranlılardan geldikleri. O yüzden Tomris için hem Türk diyenler hem İranlı diyenler olmuştur. Kocası ölünce başa geçen Tomris kendi döneminde de Persleri kapısında bulmuştur. Pers ve Medya'da hüküm süren Ahmeniş İmparatorluğu'nun hükümdarı 2. Kiros, daha bilinen adıyla Büyük Kiros ile karşı karşıya gelmiştir. Başlangıçta Kiros tarafından gönderilen elçileri kabul etmiş ve Kiros'un isteklerini dinlemiştir. Kiros, Tomris'ten kocasının cezasını çekmesini istemiş ve bu cezanın da kendisiyle evlenmesi olduğunu söylemiştir. Tomris ise bunun bir oyun olduğunu anlayıp teklifi reddetmiştir. Buna kızan Kiros'un büyük bir orduyla Aras Nehri'ne kadar geldiğini ve nehri geçmeye çalıştıklarını öğrenmiştir. Tomris, Kiros'un nehri geçmek için köprü inşa ettirdiğini öğrenince o da elçi gönderip "Medler'in kralı, bu girişimi sürdürmeyi bırak. Çünkü yaptığınız şey size yarar sağlamayacak. Kendi krallığınızda barış için hüküm sürün. Bizim yönettiğimiz ülkeler üzerindeki hükmümüzü izlemeye katlanın. Ama bu öğüdü dinlemeyi seçmeyeceğini biliyorum. Barış ve huzurdan daha az isteyebileceğim bir şey olmadığı için şimdi gel. Masagetya'nın kollarında buluşmaya bu kadar istekliysen köprü yapmaya zahmet etme. Hadi nehir kıyısı sınırından biz 3 gün geri çekilelim. Askerlerinle gelebilir misin? Ya da kendi bölgende daha iyi bir savaş istiyorsan eşit mesafede geri çekil gelelim der. Kiros'un Tomris'in teklifini Perslerin şeflerine tartıştırması sonucunda önce Tomris'in nehirden geçmesi kararı alındı. Ancak daha sonra Kur'an'da da adı geçen ve zenginliğiyle bilinen Karun, asıl ismiyle Lydia Krisis, itiraz ederek düşmanı kendi topraklarına sokmamaları gerektiğini savundu ve Kiros'a büyük bir akıl vererek Tomris'in ordusunun 3 günlük geri çekilmesi sonucunda nehri geçmelerini ve güvenli bir yere büyük bir çadır kurmayı, içini yemeklerle, şaraplarla, koyunlarla, kadınlarla doldurmayı, ayrıca tuzak olduğunu anlamamaları için de orada çok az sayıda asker bırakmaları gerektiğini söylemiştir. Masagetlerin kendilerinin yaşadığı zevk ve sefa yaşantısından uzak olduklarını bildiğinden Tomris'in askerlerinin bu yaşantıyı gördüklerinde her şeyi unutacağını ve zayıf düşeceklerini, zayıf düştükleri anda da saldırmalarını tavsiye etmiştir. Kiros iki planı önüne koyduğunda Karun'un, yani Lydia Krisis'in tavsiye ettiği planı tercih etmiş ve cevabında Tomris'e geri çekilmesini ve nehri geçeceğini söylemiştir. Tomris ise 3 günlük geri çekilme kararı almış ve uygun bir alan seçip Kiros'un ordusunu beklemeye başlamıştır. Kiros ise planı devreye sokmuş, büyük çadırı kurmuştur. Geride bıraktığı çok az sayıdaki askerine de Tomris'in hem oğlu hem de ordusunun komutanı olan Spargapis'in müfrezesine saldırmalarını emretmiştir. Spargapis de müfrezesiyle Kiros'un az sayıdaki askerlerini öldürmüş ama Kiros'un tuzağına da düşmüştür. Çadırda içkiye ve eğlenceye dalan Spargapis ve askerlerine Pers kuvvetleri baskın yapmış, Tomris'in oğlu da dahil tüm askerleri katletmişlerdir. Her şeyi öğrenen Tomris, Kiros'a haber göndererek "Kana susamış Kiros, bu alçak başarına gurur duyma. Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın zehirle öldürdün. Şimdi ne tavsiye ettiğimi duy ve kendine iyiliğin için bu tavsiyemden emin ol. Oğlumu bana geri ver ve Masagetya ordusunun
1/3 üzerinde bir ordudan kendini kurtar. Reddedersen güneşe yemin ederim ki Masagetya'nın Egemen Efendisi senin gibi kana susamışı kanla doyuracak der. Tomris oğlunun naaşını Kiros'tan istemiş ama Kiros buna saygı göstermemiştir. Bunun üzerine Tomris tüm ordusunu toplamış ve Pers ordusuna Aras Nehri'nde saldırmıştır ve sonunda Persleri ağır yenilgiye uğratmıştır. Savaş esnasında kafası kesilen Büyük Kiros'un başı ona getirilmiştir. Ve o da Kiros'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atıp şu sözleri sarf etmiştir. Seni yendim ama yine de mahvoldum. Çünkü oğlumu hileyle benden aldın. Yeminimi hatırlatıyorum ve seni kanla doyuruyorum. Tomris'in Büyük Kiros'la mücadelesi öncesi ya da sonrası ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunamamaktadır. Bu yüzden de Tomris'in ne zaman öldüğü de bilinmiyor. Ancak bilinen şu ki İskitlerin kraliçesi olarak bilinen Tomris, dünya tarihinin en eski ve en güçlü kadın hükümdarlarından biriydi. Bir dahaki bilinmeyen hayatlara tanıklık etmek için bizi izlemeye devam edin.